Sıcak bir Eylül ayıydı. Likya yolunu eşimle beraber yürüyorduk ve sezonun en bunaltıcı gününü yaşıyorduk. Bizi doğa ve tarihle buluşturan Likya yolunu adım adım yürürken pek çok öğren yerini de ziyaret etme fırsatı buluyorduk. Bunlardan birisi de Gedelme Kalesi olacaktı. Nihayet uzaktan sur kalıntılarını görünce anladık ki Gedelme'ye geldik. Kaleye giden yol boyunca asırlık çınarların yanından geçiyorsunuz. Çınarlardan en büyüğü de kalenin hemen aşağısında bulunuyor. Çınar gerçekten çok büyük. Tüm heybetiyle karşımızda. Muazzam. Kaç yıllık olduğu hakkında bir bilgi yok ama benim tahminim yine 500'lü yaşlarda vardır. Bu arada Likya yolu yürüyüş günlüklerimizi de izlemek isterseniz kanalımıza bekleriz. Çınar'ı incelerken yoldan geçen teyzeyi gördük. Yanında eşeği de vardı. Çok tatlı bu teyze yanımıza yaklaştı ve hemen elimize ceviz ve fındık tutuşturdu. "Siz yoldan geliyorsunuz," dedi. Bu iyilik karşısında biraz mahcup olduk. Eşim Zeynep hemen sohbete daldı. Kendisine "Yalnız mısın?" diye sordu. Teyze içten bir sesle "Bir Allah'ım var, bir de bu eşeğim var. Gelen geçen de 3-5 bir şeyler bırakırsa geçinip giderim," dedi. Biz de buna tabii ki de kayıtsız kalmadık. Tatlı mı tatlı teyze bizim kalbimize dokunmuştu. Çınarın kenarından yukarıya doğru çıkan patikayı takip edip kaleye doğru devam ettik. Kalenin bitki örtüsü çok yoğun, patika çok dar. En iyisi dedik ki sırt çantalarımızı kenara bırakalım da öyle devam edelim, daha rahat ederiz. Duvarın kenarına sırt çantalarımızı bıraktık. Kalenin hemen girişinde sağ tarafta aşağıda bir tane mağara var. Haritalarda ben gördüm bu mağarayı ama buradan mağaraya ulaşamıyoruz. Çünkü mağaraya inen ahşap merdivenler tahrip olmuş. Gedelme Kalesi'nde bir mağara var. Daha önce tabi burada merdivenler falan varmış, kırılmış. Şimdi içeriye girmek pek mümkün değil. Patikadan biraz daha ilerledikten sonra gördük ki sırt çantalarını bırakıp da gezenler sadece biz değilmişiz. Çevreyi gözlemlemek bitki örtüsü nedeniyle çok güç. Yani bu makiler her yeri sarmış. Drone'umuz olmadığı için bir kez daha üzüldük. Umarım ilerleyen dönemlerde ekonomik şartlarımız da el verirse bir drone sahibi olmak istiyoruz. Bunun için şartları da zorlamaya çalışacağız. Tarihi dönemleri belirlemede duvarlarda kullanılan taşlar bayağı bir etken, kriter teşkil ediyor. Geçmiş çağlarda taşlar büyüyor. Mesela duvarlara, taşlara bakarak Helenistik dönem olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Taşlar koca koca oluyor, blok blok oluyor. Yani blok blok oluyor, üst üste koyuyorlar. Çok sağlam bir duvar örüyorlar. Çok sağlam sur örüyorlar. Ama zaman ilerledikçe, günümüze yaklaştıkça taşlar da küçülmeye başlıyor. En son daha da bunun biraz daha büyüğü oluyor. Bu kadar oluyor. Ve Bizans dönemine falan gelince iyicene yakın çağlara taşlar daha da küçülüyor. Ve daha sonra ne oluyor? Kiremit, tuğla oluyor. Pişmiş tuğladan yapmaya başlıyorlar. Hani o kırmızı kırmızı yapılar var ya, daha yakın dönemler. Ve modern dönem dediğimizde artık taşlar yerini neye bırakıyor? Betona. İyicene küçülüyor. İyicene likidite oluyor böyle. Bunun da sebebi sanırım hani geçmişte insanlar daha ağır işleri yapabilecek kapasiteye sahipti. Köleleri vardı. İş gücü aşırı derecede ucuz ve fazlaydı. Bunları yapabiliyorlardı ama günümüzde tabii öyle işçilikler falan çok daha pahalı oluyor. Bu nedenle daha pratik, daha hızlı, her şey daha hızlı. Yani iyicene betona, kuma döndü her şey. Şimdi sizi dönemlere ve medeniyetlere göre duvar işçiliğinin nasıl değiştiğini göstermek için bir yere götürüyorum. Bir Likya yerleşkesi ve kalesi olan Pindai kentine. Buradaki duvarları fazla anlatmaya gerek yok. Zaten görüyorsunuz. Şimdi sizi bambaşka bir yere daha götüreceğim. Muğla ilimizin Milas ilçesine bağlı Kapıkırı köyüne. Herakliya antik kentine. Bu özel kentin Karya duvar işçiliğine bakar mısınız? Mükemmel bir duvar işçiliği değil mi?
ne kadar muntazam, ne kadar özenli. 2000 yıldan uzun süredir ayakta olan bu harika duvarları Bizans duvarlarıyla kıyaslamak sanırım Karyalılara saygısızlık olur. Şimdi sizi biraz kuzeybatıya götürüyorum. Aydın ilimizin Söke ilçesinde bulunan bu muazzam kayalığın dibinde Helenistik dönemin müthiş özelliklerini yansıtan bir antik kent yatıyor. Bir İyon kenti, meşhur Priene. Bu devasa kayalığın tepesinde Mikale Akropol surlarında önemli bir detay dikkatimizi çekiyor. Helenistik dönem suruna sonradan eklenen bir Bizans suru. İşte bu eklenti Bizans'ın duvar işçiliğinde ne kadar ucuza kaçtığını gösteriyor. İstanbul'un fethinde Bizans'ın böylesine ucuz duvar işçiliği Fatih Sultan Mehmet'in işini biraz kolaylaştırmış olmalı diye düşündüm. Öyle ki Bizans'ın bu kadar güvendiği surlarda 3 Mayıs 2020 tarihinde kendi kendine bir çökme daha yaşandı. Evet, San Jean şövalyelerinin inşa ettiği Bodrum Kalesi bile sapasağlam ayaktayken Bizans surları sürekli bakım ve onarım istiyor, kendi kendine de çöküyor. Ayasofya'nın kubbesinin nasıl çöktüğünü de araya sıkıştırayım diyorum ama neyse, Bizans'a bu kadar da yüklenmeyelim, değil mi? Konuyu da daha fazla dağıtmamış oluruz. Sonuçta kalenin bir ortaçağ kalesi olduğunu da bu duvarlardan çıkartabiliyoruz. Bu kalenin tarihlemesi ise milattan sonra 900'lü yıllara dayanıyor. Çalılıklar oldukça yoğun, güçlükle ilerliyoruz. Yürürken kollarımız, bacaklarımız çiziliyor. Ama kulelerden birisine ulaştığımızda ödülümüzü alıyoruz. Kalenin konum ve yapı itibariyle zamanında hem kale hem de bir depo alanı olabileceği de değerlendiriliyor. Yani tahılı korumak için inşa edilmiş olabilirdi. Yemyeşil sarmaşıkların tırmandığı bu duvarlar iç açıcı bir görüntü sunuyor. Zamana meydan okuyan kuleye bakmaya doyamıyoruz. Burada biraz zaman geçirdik. Bu kuleyi inceledik. Fotoğraflar çekildik tabii ki de. Yapıdaki detaylar bize birkaç ipucu da sunuyor. Bir de size şunu göstermek istiyorum. Şimdi kalelerde bakın, burası bir kule, gözetleme kulesi gibi. Şöyle delikler var. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir sıra. Şimdi buraya kütükleri koyuyorlar. Karşıdan karşıya. Bu bir kat oluyor. Bakın üst sıralarda da var. Şöyle göstereyim. Şu üst sıralardakiler. Buralarda kütükler karşıdan karşıya çekiliyor böyle. Muhtemelen bunlar zaten sedir kütükleridir. Orası da bir kat oluyor. Ve katların arasında şöyle delikler var. Bakın şöyle delikler. Bunlar da işte gözcü delikleri. Hem pencere hem de hani ok falan atabilirsin buralardan. Üstlerde de var. Görmüş olduğunuz gibi bir kat. Bir de birisinin oturarak gözlemleyebileceği gözlem pencereleri. Yani buradan binanın kaç katlı olduğunu da görebiliyorsunuz. 1, 2, 3. 3 katlı. Yine çalılıkların arasından geçip diğer kuleye ulaşınca burasının biraz daha zamana yenik düştüğünü gördük. Yolunuz buraya düşer de kaleyi gezme fırsatı bulursanız dikkatli olun ve kenarlara fazla yaklaşmayın derim. Aşağısı derin, düşme tehlikesi var. Üzerine bastığınız taşlar da oynuyor. Özetleyecek olursak, Gederme Kalesi, Likya yolunda görebileceğimiz Ortaçağ Bizans yapılarından birisi. Doğu Likya bölgesinde, Likya'nın az yürünen parkurları içinde bulunuyor. Ama Likya yolunda yürüyorsanız buraya bir göz atmanızı tavsiye ederim. Kalenin önündeki büyük çınarla bir poz vermeyi de tabii ki de unutmayın. Umarım siz değerli izleyenlerimize keyifli bir seyir sunabilmişimdir. Kanalıma abone olarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.
Zaman zaman bu tarz gezi notlarımızdan anlatılar yapmaya gayret edeceğim. Arkeoloji ve doğayla kalın.